Hazır mıyız? Başlayalım mı? Herkese yeniden merhaba dostlar. Nasılsınız? İnşallah çok iyisinizdir. Hepinizi çok özledim. 8 aylık bir aradan sonra yeniden kamera karşısındayım. Bu güzel bayram gününde sizlere bir video çekmeye karar verdim yeniden. Hepinize iyi bayramlar diliyorum. Evet, 8 aylık bir ara verdim. Doğru. Ama neden verdim bir sorun. Çok sevdiğim, göz bebeğim olan 2 adet projenin üzerinde çalışmak için verdim bu arayı. Projeleri bitirdim. Ne olduklarını çok yakında inşallah hep beraber göreceğiz. Sürpriz olsun şimdilik. Ama çok heyecanlıyım. Çok güzel enerjilerdeyim, inanın. Bu sene umarım her şey çok iyi olur. Aynı zamanda da tabii ki bazı konuların hayatımızda demlenmesi için sürelere ihtiyacımız oluyor. O arayı da bazı şeyleri demlenmeye bırakmak için verdim biraz da arkadaşlar. Ama çok güzel bir geri dönüşle sizlerleyim. İnşallah bundan sonra çok güzel videolar çekeceğiz. Yine eskisi gibi bu kanalda birbirimizi geliştirebileceğimiz, birbirimize katkı sağlayabileceğimiz çok güzel videolar çekmeyi planlıyorum. Devam ediyoruz yani hız kesmeden. Evet, şimdi bugünkü konumuz ne? Bugünkü konumuz arkadaşlar, insanların size nasıl davranmaları gerektiğini öğretin. İsterseniz hep beraber videoya geçelim. Birçoğumuz insanların bize gereken saygıyı göstermediğinden şikayet ederiz. Annem bana gerektiği gibi saygılı davranmıyor. Babam davranmıyor. Kardeşim, yakın arkadaşlarım ya da hayatımdaki insan, sevgilim, eşim, bu da olabilir elbette, bana hak ettiğim saygıyı göstermiyor diye şikayet edip ya da dövünüp dururuz. Peki bunun gerçek sebebi nedir? Neden insanların size hak ettiğiniz saygıyı göstermediğini düşünüyorsunuz? Öncelikle şöyle söyleyelim. Bir saygıyı hak ettiğinizi düşünüyorsanız, yani buradan başlamak gerekirse eğer, evet ben bir saygıyı hak ediyorum ancak çevremden bu saygıyı göremiyorum, çevremdeki insanlar çok saygısız insanlar gibi bir şikayetiniz varsa ilk önce tespit etmeniz gereken çok çok önemli bir nokta var. Bilmeniz gereken ilk şey, İnsanların size olan davranış şekillerinin %99 oranında sizden kaynaklandığıdır. Evet, şaşırtıcı ama gerçek. Belki birçoğunuz bu söylediğim şeye inanamayacaksınız ama gerçekten öyle. Karşınızdaki insanların size saygısızca davrandığını düşünüyorsanız, onları suçlayıp şikayet etmekle vakit kaybetmek yerine önce bir durup bunun farkına varmanız gerekiyor. İnsanların size olan davranışlarının sebebi sizsiniz. Bunu kabullenmek başta biraz zor olabilir. Yani bir insan kendine saygısızca davranılmasını nasıl kabul edebilir ya da buna nasıl sebep olabilir gibi bir düşünceye giriyor olabilirsiniz. Ancak farkında olmadan insanların size olan davranışları, saygısızlık, ilgisizlik, ki o konuya daha sonra, yani bir sonraki videoda geleceğiz. Saygısızlık konusu tamamen sizin onlara izin verdiğiniz kadarıdır. Şikayet etmeyi bırakıp çözüme odaklanmalıyız. Şikayet etmek işin kolay tarafı. Yani bununla zaman kaybetmek bize hiçbir şey kazandırmayacaktır. Aksine az önce de söylediğim gibi zaman kaybettirecektir. Çünkü şikayet etmekle hiçbir şeyi düzeltemeyiz. Ne yapacağız arkadaşlar dolayısıyla? Çözüme odaklanacağız. Bu işin çözümü nedir? Yani saygısızlıktan şikayet ediyorsanız bu durumu nasıl düzeltebilirsiniz? Çünkü bunu siz düzeltebilirsiniz. Çünkü durum tamamen sizden kaynaklı. Şimdi öncelikle işe gözlem yapmakla başlıyoruz. Bir bakın bakalım çevrenize. Yani bu durumdan şikayetçi olsanız da olmasanız da. Çevrenize bir bakın bakalım. İnsanlar size nasıl davranıyorlar? Hak ettiğiniz saygıyı görüyor musunuz? En yakın çevrenizden başlayın. Anneniz, babanız, kardeşleriniz, yakın arkadaşlarınız, eşiniz, sevgiliniz. Bunları bir gözlemleyin. Size karşı tavırları, davranışları nasıl? Hak ettiğiniz saygıyı size gösteriyorlar mı? İşe bunu gözlemlemekle başlıyoruz. Dediğim gibi öncelikle en yakın çevremizden başlıyoruz. Artık kiminle yaşıyorsanız, hayatınızı kiminle paylaşıyorsanız, aile olabilir dediğim gibi,
eşiniz olabilir, sevgiliniz olabilir, yakın arkadaşınız olabilir. Bir bakın bakalım size nasıl davranıyor? Sizi rahatsız eden bir şey var mı onun davranışlarında? Ya da düzeltmek istediğiniz bir yer var mı? Bunu nasıl tespit edebilirsiniz? Gözlemleyerek tespit edebilirsiniz. Şöyle uzaktan yargısızca ve kayıtsızca bir bakın bakalım. İnsanlar size nasıl davranıyorlar? Bu gözlemin sonunda eğer gerçekten rahatsız olduğunuzu düşündüğünüz bir tavır, bir davranış, bir söz ya da bir süreklilik arz eden bir hareket varsa işte doğru yerdesiniz. Tespiti yaptınız. Sizi memnun etmeyen bu tavırları hiç vakit kaybetmeden değiştireceğiz. Çünkü buna asla ve asla katlanmak zorunda değilsiniz. Peki bunu nasıl yapacağız? Tespit ettik, davranışları belirledik, kişileri belirledik. Yani şu kişi bana şu şekilde davranıyor ve ben bundan rahatsız oluyorum. Tamam, bu beni rahatsız eden bir davranış. Hak ettiğim ya da hak etmediğim şekilde davranılıyor. Bunu tespit ettik. İşin aslında zor kısmını hallettik, biliyor musunuz? Yani bu kısım işin bence en zor kısımlarından bir tanesidir. Çünkü insan çoğu zaman yanılsamaya düşer. Kendisini neyin rahatsız edip etmediğiyle ilgili yanılabilir. Şimdi bu tavırları nasıl düzelteceğiz? Madem bu bizim elimizde, bunu nasıl düzelteceğiz? 1. Kesinlikle ve kesinlikle bu tür hareketleri sözlerinizde düzeltemezsiniz. Eğer karşınızdaki insan anlayışlı bir insansa, size değer veren, kaybetmek istemeyen ve kendini bilen bir insansa, ufak bir uyarının sonunda belki bunu değiştirebilir. Ama çok kalıcı olacağını zannetmem. Eğer siz kendi tavır ve davranışlarınızı az sonra bahsedeceğim şeyleri değiştirmezseniz anlık olarak düzeltmiş olduğu bir şeyi tekrarlayacaktır. Çünkü insanlar olumsuz davranışları tekrarlama eğilimindedirler. Peki ne yapacağız? Sözlerin yapamadığını tavırlarımızla yapacağız. Yani söylemeyeceğiz. Bir kere uyardık. Devamı geliyor. Bu noktada hareketlerinizle, tavırlarınızla, duruşunuzla ve hatta sessizliğinizle bu işi çözebilirsiniz. Zaten bu işi çözmenin en etkili yolu tavırlarınız ve davranışlarınızdır. Şimdi geldik en önemli noktaya. Tavır ve davranış derken neyi kastediyorum? Siz karşınızdaki insanın size nasıl davranmasını istiyorsanız, yani ne şekilde saygı göstermesini istiyorsanız, kendinize aynen o şekilde davranacaksınız. Yani karşınızdaki insana, bak ben sana gösteriyorum, bana bu şekilde davranacaksın gibi. Yani ona bir nevi sözlerinizde değil de uygulamalı olarak hangi tavır ve davranışları hak ettiğinizi, kendinize nasıl davranılmasını istediğinizi bir şekilde göstermiş oluyorsunuz. Bunu bir kez denediğinizde olanlara inanamayacaksınız. İlk denemede başarılı olamayabilirsiniz. Çünkü eğer karşınızdaki insan sizi uzun zamandır tanıyan, bilen bir insansa ve size karşı tavır ve davranışları hiç hoşunuza gitmeyecek tarzdaysa uzun zamandır, şimdi sizdeki bu ufak tefek değişiklikler, yani kendinize olan tavırlarınızdaki değişiklikler, kendinize değer vermeniz, saygıyı hak ettiğini bir şekilde karşı tarafa göstermeniz, ilk etapta sizi uzun süredir tanıyan o insanların biraz garibine gidebilir. Hatta bununla dalga bile geçebilirler, alay konusu bile olabilirsiniz. Muhtemelen bu durumu ciddiye almayacaklardır. Ama siz asla pes etmiyorsunuz. Devam ediyorsunuz. Yani bu gibi şeyleri aldırmadan siz aynı ciddiyetle devam ediyorsunuz ve bu konuda yapılan hiçbir espriye gülmüyorsunuz arkadaşlar. Siz aynı şekilde yolunuza devam ettikten bir süre sonra bazı şeylerin değişmeye başladığını göreceksiniz. Çünkü artık alışılagelmiş o tavırlar, o davranışlar, yani sizin kendinize olan o kendinize değer vermeme durumunuz, saygıyı hak etmediğinizi aslında yayıyorsunuz etrafa. Zaten bu insanlar size bu yüzden böyle davranıyorlar. Yani bu izni siz veriyorsunuz derken demek istediğim buydu. Şimdi siz bu durumu değiştirmeye başladığınızda etrafınızda bir şaşkınlık olabilir. Evet, hatta dediğim gibi alay konusu bile olabilirsiniz. Ancak arkadaşlar bir süre sonra insanlar sizin o tavırlarınızdaki değişikliği ve kararlılığı, o duruşu gördükleri zaman buna alışacaklar ve size aynı sizin kendinize davrandığınız şekilde davranmaya başlayacaklar. Ve gerçekten bu değişime inanamayacaksınız. Gerçekten çok şaşırabilirsiniz. Bu size gerçekçi gelmeyebilir. Ancak
Buna gerçekten bayılacaksınız. Bu durum o kadar hoşunuza gidecek ki. Bunu neden yıllardır yapmamışım? Yıllardır hep şikayet ediyordum. İşte gereken saygıyı göremediğimi düşünüyordum. Beni başkalarının yanında aşağılayan arkadaşlarım vardı. Ya da beni hor gören, aşağılayan bir ailem, kankam, sevgilim, eşim vardı. Ben bunca zaman sürekli söyleye artık dilimde tüy bitti. Ama hiçbir şey değiştiremedim. Ben bunca zamana kadar bunu nasıl fark edememişim diyeceksiniz. Ama arkadaşlar, işte her şeyin bir çözümü var. Doğru zamanda, doğru yerde bu çözümler karşımıza çıkabilir. Tıpkı şu anda bu videonun sizin karşınıza çıkması gibi. İstisnai durumlarda bu süreç biraz uzayabilir ya da karşınızdaki kişi değişmeyebilir. Karşınızdaki kişi, eğer siz kendinize saygılı şekilde davrandığınız halde size bu davranışları sergilememeye devam ediyorsa, o zaman arkadaşlar aranızda artık bir frekans uyuşmazlığı vardır. Bu kişinin hayatınızdan uzaklaşmasının vakti gelmiş olabilir. Böyle bir durumda eğer hayatınızdan çıkarabileceğiniz bir kişi ise, bir aile üyesi değilse ya da artık resmi olarak bir bağlı olduğunuz birisi değilse, siz de artık bu kişiyle frekanslarınızın uyuşmadığını kabul edip yollarınızı sevgiyle ayırmaya başlayabilirsiniz. Çünkü bazı şeyler de artık değişmiyorsa, yani siz bu tavırları kendinize sergilediğiniz sürece artık değişmiyorsa, o zaman arkadaşlar zorlamanın anlamı yok. Çünkü karşınızdaki insanla artık frekanslarınız uyuşmuyor demektir. Sevgiyle hayatınızdan uğurluyorsunuz. Böyle olduğu sürece çevrenizdeki insanların da değişmeye başladığını göreceksiniz. Sizinle aynı frekansta, aynı değer yargılarına sahip insanların, size gerçekten değer veren, saygı gösteren, size her şeyden önce bir insan olduğunuz için saygı gösteren insanların çevrenizde artık gelmeye başladığını göreceksiniz. Çevreniz gerçekten daha kaliteli insanlarla dolacak ve bunun olma hızına inanamayacaksınız. Bu durum sizi şaşırtabilir ama şaşırmayın arkadaşlar. Sadece ve sadece tadını çıkarın. Bu konuda kullanılabilecek en iyi yöntemlerden bir tanesi de sessizliktir arkadaşlar. Kısa süreli bir sessizlik bazen karşınızdaki insana, sen bana bu şekilde davranamazsın, ben bunu hak etmiyorum, lütfen bana hak ettiğim şekilde davran diye bağırmaktan 1000 kat daha etkili olabilir kısa bir sessizlik. Bu konuda gerektiği zamanlarda sessizliğin muazzam gücünden de yararlanabiliriz. Yani karşındaki insan senin söylediklerini anlamıyorsa, senin tavırlarından, duruşundan ne istediğini anlamıyorsa, size nasıl davranılması gerektiğini anlamıyorsa, sessizleşin ve uzaklaşın arkadaşlar. Orada artık zaman kaybetmenin bir anlamı yok. O insan hakkında kötü düşünmenin de bir anlamı yok. Onu o şekilde kabul etmek gerekiyor. Yani onun da frekansı o şekilde demek gerekiyor. Sessizleşip artık orada zaman kaybetmeden, çaba harcamadan uzaklaşmak gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi uzun zamandır tanıdığımız insanlarla ilgili kısım bu. Peki hiç tanımadığımız, ilk kez karşılaştığımız insanlardan saygısız bir davranış gördüğümüzde ya da rahatsız olduğumuzda bazı davranışlarından ne yapmamız gerekiyor? İşte bu noktada da karşınızdaki insanı duruşunuzla eğitmelisiniz aslında. Yani siz duruşunuzla, konuşmalarınızla, bakışınızla karşınızdaki insana, ben saygıyı hak eden bir insanım, lütfen bana karşı davranışlarına dikkat et. Çünkü ikimiz de birbirimize yabancıyız. Sen benim kim olduğumu bilmiyorsun, ben senin kim olduğunu bilmiyorum. İlk etapta birbirimize saygılı davranmalıyız duruşu, karşı tarafı kim olursa olsun arkadaşlar, ne kadar saygısız bir insan olursa olsun ya da ne kadar large bir insan olursa olsun, size karşı tavırlarında değişiklik yaratacaktır. Yani bu durumun tamamen sizinle ilgili olduğunu söylememin sebebi aslında bu. Videonun başında da söylediğim gibi, bu durum ilgi için de geçerli. Romantik ilişkilerde, aşk ilişkilerinde ve evlilikte ya da aile ilişkilerinde, arkadaşlıklarda hiç fark etmez. Bu sosyal ortamlarda, hatta iş ilişkilerinde de geçerlidir. Siz hak ettiğiniz ilgiyi ve sevgiyi alamadığınızı düşünüyorsanız, bununla da ilgili video çekeceğim. Hatta bundan bir sonraki videoyu bununla ilgili yapmayı düşünüyorum. Hak ettiğiniz ilgi ve sevgiyi nasıl alırsınız? Almazsanız neler yapmalısınız? İşte arkadaşlar, bununla ilgili çok güzel bir video çekeceğim. Çünkü bu konu, özellikle ilgi ve sevgi konusu, değer konusu özel bir ilgiyi hak ediyor diye düşünüyorum. Size karşı saygısızlık yapan bir insana önyargısız bir şekilde, sinirlenmeden, öfkelenmeden, duruşunuzla, ciddiyetinizle durdurabilirsiniz. Bunun yanı sıra arkadaşlar, siz o kişisiniz
Ve o kişinin karşısındaki kişi de sizsiniz. Yani yer değiştiriyorsunuz. Bunu hayalinizde yapacaksınız. O kişinin size nasıl davranması gerektiğini düşünüyorsanız, yani istediğiniz o şey neyse, hangi tür bir saygıdan bahsediyorsak burada, aynı o şekilde kendinize davranacaksınız. Anlatabildim mi? Yani bir nevi karşınızdaki insanı eğitiyorsunuz. Bak, ben sana gösteriyorum. Bana bu şekilde davranmalısın gibi. Bunu dediğim gibi sözlerle değil, davranışlarla göstermek her zaman çok daha etkilidir. Karşınızdaki insan şaşırabilir, sizinle alay edebilir. Hiç problem değil arkadaşlar. Devam. Yılmadan aynı kararlılıkla devam. İnanın bu söylemekten, defalarca aynı şeyi söylemekten karşınızdaki insana çok daha etkili bir yöntem. Çevresi tarafından çok saygı gören, değer verilen insanlara bakın. Bunları inceleyin. Ortak bir özellikleri var arkadaşlar ve şunu göreceksiniz. Gerçekten kendilerine değer veriyorlar ve gerçekten kendilerine saygı duyuyorlar. Çünkü zaten karşınızdaki insan sizin bir aynanızdır. Karşınıza saygısız bir insan çıktığı zaman aslında size kendinize nasıl davranmanız gerektiğini öğretir. Yani kendinize davranış şekilleriniz karşınızdaki insanlar tarafından size yansıtılır. O yüzden şikayet etmeyi bırakın. Saygısızlıktan özellikle şikayet etmeyi bırakın ve bu durumu değiştirmenin elinizde olduğunu bilin. Yani bu durumun sizden kaynaklı olduğunu ve değiştirmenin de tamamen sizin elinizde olduğunu bilin. Ve buna hemen bugün, şimdi başlayın arkadaşlar. Kaybedecek vakit yok. Artık bir şeyleri değiştirmek istiyorsanız harekete geçmelisiniz. Ve bu, inanın, başta sizi biraz zorlasa da, belki biraz komik de gelebilir, hani böyle ilginç de gelebilir. Ancak arkadaşlar zamanla bu durumdan inanılmaz keyif alacaksınız. Çünkü insanların size daha saygılı davrandığını, daha çok değer verdiğini, sevmeseler bile, bakın, kimse kimseyi sevmek zorunda değil. Ancak herkes birbirine saygı duymak zorunda. Sizi sevmeseler bile sizi saygı duymak zorunda olduklarını bilecekler. Üstelik mesleğiniz, yaşınız, konumunuz, cinsiyetiniz ne olursa olsun her insan saygıyı hak eder. Kimsenin kimseye saygısızlık yapmaya hakkı yoktur. Eğer siz de böyle düşünüyorsanız kendinizle ilgili, bunu hak ettiğinizi düşünüyorsanız arkadaşlar, hemen bugün harekete geçin. Saygıyı hak ettiğinizi önce kendinize inandırın. Beyninize bunu sokun. Yani ben saygıyı hak ediyorum. Kim olursam olayım ben saygıyı hak ediyorum. Zengin de olsam, fakir de olsam, okumuş da olsam, okumamış da olsam fark etmez. Ben saygıyı hak ediyorum. Çünkü ben bir insanım. Buna kendinizi inandırdığınız zaman duruşunuz bile değişecek. Karşınızdaki insana tavrınız değişecek. O vibe'ı yayacaksınız. Yani o enerjiyi karşı tarafa geçireceksiniz ve karşı taraf kaçınılmaz bir şekilde, kim olursa olsun, size saygı duyacak arkadaşlar. Deneyin ve görün. Yani bugünden itibaren şikayet etmeyi bırakıyoruz ve harekete geçiyoruz. Çözüme bakıyoruz. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. En derin saygılarımı sunuyorum.